Merhabalar. Bu videoda sizlere metronomla çalışmanın öneminden bahsedeceğim. Metronomla çalışmak bizi oldukça geliştiren, hangi seviyede olduğumuza yardımcı olan, hangi seviyede olduğumuzu bize hissettiren ve doğru çalışmamızı sağlayan, aslında bize rehberlik eden bir araç metronom. Metronomda çalışırken öncelikle yavaş metronomlarda başlamanızı sizden her zaman, her videoda, her seviyede isteyeceğim. Çünkü biz önce yavaş başlamalıyız ki o egzersizimizi anlamalıyız, hissetmeliyiz. Belli bir kıvama gelmesini yavaş yavaş çalışarak ritmin o ritimde, o ritmi hissederek, o ritmde çalışarak onu belli bir kıvama getirdikten sonra kademe kademe hızlanarak daha sonra pekiştirmeliyiz, daha sonra geliştirmeliyiz. Mesela örnek vermek gerekirse bir egzersizi biz hızlı başlarsak bazı karamboller olabilir. Bazı anlamadığımız, o an anlayamadığımız aslında yanlış yaptığımız hatalar olabilir. Bunları hızlı metronomda çalıştığımız için göremeyebiliriz, farkına varamayabiliriz. Ama yavaş yaptığımızda hem ritim açısından hem o metronomun ritmiyle o ritmi hissederek o egzersizin parmak alıştırmalarının her birinin doğru zamanda doğru bir şekilde basarak doğru bir şekilde senkron olarak çalışmasını yavaş metronomda iyice analiz ederek onları gözlemleyerek çalıştığımızda çok daha sağlam temeller üzerine çok daha verimli bir şekilde bunu pekiştirerek belli bir kıvama getirdiğimizde daha sonra daha önce de söylediğim gibi kademe kademe hızlandırdığımızda çok iyi yerlere gelecektir egzersiz. Şimdi metronomla çalışmak aslında udu elimize alıp ikinci telden ilk başladığımız egzersizde hemen başlayacağız. Yani biz önce bir vurmaya çalışalım, ondan sonra belli bir seviyeye geldikten sonra metronomla çalışmaya başlayacağız diye bir şey yok. Bu yanlış. Ben hemen özellikle ilk başlarda zaten çok daha önemli. Çünkü metronom aynı zamanda bizi farkına varmadan hızlanmamızı ya da farkına varmadan yavaşlamamızı ya da ritimsiz bir şekilde mızrap vurmamızı, ritimsiz bir şekilde egzersizi aksatarak, ritmi aksatarak egzersizi yapmamızı engelleyen bir araç metronom. Bu durumda metronomun aslında biraz daha en baştan başlayarak bir yaşam tarzı mı demeliyim bilmiyorum ama her zaman elimizin altında bulunmasına özen göstermeliyiz. Mesela şimdi diyelim ki biz ilk dersimizde ikinci telde mızrap vurmaya başladık. Metronomsuz vurursak şöyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Mesela normalde ritim şu şekilde. Bunu metronomsuz çalışırsak şu şekilde olma ihtimali çok yüksek. Yani bu bizi kontrol edemediğimiz bir ritimle aslında boşu boşuna çalışmamıza hiçbir yararı olmayacak şekilde çalışmamızı yaptığımız
bir egzersiz haline geliyor metronomsuz çalışarak. Dolayısıyla bunu metronomla çalıştığımızda metronom bize çok iyi bir navigasyon diyebiliriz, yol gösterici diyebiliriz. Bize bir rehberlik aracı diyebiliriz olacaktır. Mesela şimdi ben 40 metronomda 2/4'lük açıyorum. Metronomla çalışırken ilk önce metronomu açtığımızda hemen başlamamalıyız. Önce bir metronomu dinleyeceğiz. Onu hissedeceğiz. Ondan sonra hazır olduğumuzda başlayabiliriz. Mesela 40 metronomda bunu böyle yapınca biz bir süre sonra bunu artık hatasız yapmaya başladığımızda biz anlayacağız ki 40'ta bunu yapabiliyoruz. Ondan sonra biz mesela 60'a geçeceğiz. Hissedeceğiz. Bir süre sonra 60'ta da yapabildiğimizi farkına varacağız. Mutlu olacağız. Geliştiğimizi görmek bizi mutlu edecek. Ve 80'e geçeceğiz. Önce hissedeceğiz. Bu sayede hem gelişmemizi görmüş olacağız hem de çok doğru bir şekilde, çok sistemli bir şekilde, çok doğru ritimlerle çalışmamızı çok doğru bir şekilde yaptığımızın farkında olarak mutlu olacağız. Mesela bunu gün gün böyle arttırarak bir gün bir bakacağız ki 200'e gelmişiz. Önce hissedeceğiz. Emin olun eğer siz en başta 40 ile 60 ile 80 ile 100 ile çalışmasaydınız bu 200 ile bunu yapamazdınız. Hatta yapabiliyorum veya yaptığının farkına yapabildiğiniz zannedenler bile aslında tam olarak metronomla çalışmazlarsa eğer tam olarak yapamayacaklardı. Ama 40'tan itibaren yani en yavaştan itibaren sistemli bir şekilde metronomla çalışan kişiler bunu 200'de değil zamanı gelince 400'de bile yapabilirler. Bu şekilde. Metronom sadece mızrap egzersizinde bile bizi en temel şekilde sağlam bir şekilde temeli sağlam bir şekilde bizi geliştiren en önemli bir araçtır. En önemli araçlardan biridir. Bunu mesela diğer tellerde uygularken de yine muhakkak metronomla çalışmalıyız. Mesela diğer tellerde yaparken yüzle göstereyim. Bu şekilde. Sağ el egzersizleri hemen hemen bu şekilde. Şimdi bir tane de sol elden bir egzersiz göstereyim. Mesela şu egzersiz. Bunu mesela 150 metronomda 4/4'lük hissediyoruz.
Bütün dediğim gibi bütün egzersizleri birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, hangi seviye olursa olsun bütün egzersizleri metronomla yapmamız gerekiyor. Bu bizim gelişimimizde çok önemli bir durum. Çok önemli bir faktör, çok önemli bir araç metronom. Gelişmemizi eğer hızlı, doğru ve teknik olarak donanımlı bir şekilde gelişmek istiyorsanız kesinlikle metronom kullanacaksınız. Zaten birinci seviye olsun, ikinci seviye olsun, bütün seviyelerde, bütün videolarda sizlere hangi egzersizi, hangi metronomla başlayıp hangi metronomla devam etmeniz konusunda bilgiler veriyorum, vermeye devam edeceğim. Eğer bunları uygun bir şekilde, bu metronomlara uygun bir şekilde çalışarak pekiştirirseniz egzersizleri, mesela birinci seviyede bir egzersize diyorum ki işte bu egzersizi 10 dakika boyunca kesintisiz, hiç durmadan 40 metronomda çalışacaksınız diyorum. Eğer bir kişi bu egzersizi hiç durmadan 10 dakika boyunca doğru bir şekilde 40 metronomda çalışırsa, daha sonra 60'a geçip onları da aynı sistemle çalışırsa başarısız olması için hiçbir sebep yok. Bu enstrümanı doğru bir şekilde teknik olarak icra etmemesi için hiçbir sebep yok. Kesinlikle başarılı olacaktır. Sadece sistemde çalışmak, doğru çalışmak, sabretmek, azmetmek ve özverili olmak. Çünkü gerçekten bu enstrüman kolay bir enstrüman değil. Buna zaman ayırmak gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Sistemle çalışırsanız bu eğitim sistemindeki nokta atışı egzersizlerle, teknik egzersizlerle sizler arzu ettiğiniz, hayalini kurduğunuz bu ut icrasına, duygusal ut icrasına, şiirsel ut icrasına kavuşacaksınız. Hiç şüpheniz olmasın. Size ut eğitiminizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.